Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimize bu güzel ipimizle başlayacağız. İpim kartopunun koton ipi. 100 gram, 330 metre uzunluğu olan iplerden. Şöyle yumuşacık dokusu olan güzel bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Şöyle yazlık, salaş güzel bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben lastiksiz başlayacağım. Bunu 2 şiş üzerine de başlayabilirsiniz. Altının çok çekerek olmaması için. Ben şöyle biraz daha gevşek alarak, geniş alarak yani başlıyorum. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmekle ben modelimi kurmaya başlayacağım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Ön yüzüne geçmek için bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu ilk sıraya mahsus, yani bir sıra zemin oluşturmak için, lastik yapmadığım için bu işlemi yapıyorum. Bir sıra düz örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim ve modeli kurmaya başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Güzel ve kolay bir model. Evet, bir sıra düz ördüm. Örgünün birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim, bakın bunları ters örerek keseceğim. Öncesinde bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle önden alarak ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Önce artırma, daha sonra ters örerek kesme işlemi yaptım. Şimdi geldi bu iki ilmeğe sıra. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra arkadakini de alarak, bakın ördüğüm ilmek arkadakini de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. Yani iki ilmekten iki ilmek çıkarmış oldum burada. Buraya kadar bir kez kurmuş olduk. Yine bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir alarak ters ördüm ve kestim. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Tekrar bu ilmeğimi aldım. Diğer ilmekle beraber yine düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ters örerek kestim. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizin önce birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bu ördüğüm ilmek ve devamındaki ilmeği de alarak tekrar düz olarak ördüm. Yani burada iki ilmekten yine iki ilmek çıkarmış olduk. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Birinci sıra ön yüzündeydik. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ajurlu ilmeğimi de düz. Yani burada iki düz ilmek ördüm. Şu ikili olan ilmeğimi de iki tane ters örüyorum. 1, 2.
2 düz 2 ters örüyoruz. Düz ilmeklerimiz bunlar. Bakın öndeki ilmeğim ve ajurlu ilmeğim düz. Şu ikili olan da ters. Bunların yerlerini şaşırmayın. Şöyle bu ilmeğim bir de bu ajurlu ilmeğim düz. Bu ikili olanı da tek tek ters örüyorum. 2 düz 2 ters. 2 düz ilmekle sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtim. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ters ilmeğim var. Bakın 1 2 2 ters. Birincisini önce düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Arkadakini de alarak ikisini bir düz ördüm. Burada modeli kaydırmış olduk. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimin ikisini bir alarak ters ördüm. Burada kesme işlemi yaptım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bu ve arkasındakini de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğim var. Bunun ikisini bir aldım ve ters örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. Çıkarmadan arka ilmeği de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimin ikisini bir alarak ters ördüm. Bir düz, şişimden çıkarmıyorum. Arkasındakini de alarak tekrar düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem, bakın önde şu ikili ilmeğim var. Bunu ters örüyoruz. Bu ikiliyi tek tek, yani 2 ilmek ters ördüm. Öndeki ilmeğim ve arkadaki ajurlu ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Yerlerini karıştırmayalım. İkili olan ilmeğimizi ters, şu ilmek ve arkasındaki ajurlu ilmeğimizi de düz örüyoruz. Buraya dikkat edelim. 2 ters, 2 düz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel şöyle ajurlu modellerden. Şu an pek model belli olmadı. İsterseniz hemen hızlıca bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 düz ilmeğim var. Önce bir artırma yaptım. Bu 2 düz ilmeğimi şöyle önden alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. Sıradaki 2 ters ilmeğimizin birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum ördüğüm ilmeği. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum burada. Bir artırma, 2 ilmeğin ikisini bir aldım, ters ördüm. Bir düz ördüm, şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm. Bu 2 düz ilmeğe gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra 2 düz ilmeğimi aldım ve keserek tek ilmeğe düşürdüm. Ters ördüm yani. Bir düz, çıkarmadım şişimden. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 düz ilmeğimin ikisini bir alarak ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 1. sıramızı tamamladık. 2. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz, bu ajurluyu da düz, 2 düz ördüm. Bu ikili olan ilmeğimi de
2 tane ters örüyorum. 1 2 2 düz, 2 ters ilmek örerek arka yüzünde devam edelim. 2 ters, burada 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 tane ters ilmeğim var. Bunun birincisini düz ördüm, şişimden çıkarmadım, arkadakini de alarak tekrar düz ördüm. 2 düze gelince önce bir artırma yaptım, daha sonra 2 düzü bir aldım ve ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz ilmek, şişimden çıkarmadan arkadaki ilmeği de alarak tekrar düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. İki ilmeğimin ikisini bir aldım, ters ördüm. Kaldı şu 2 ters ilmeğim. Önce birincisini düz ördüm, daha sonra arkadakini de alarak ikisini bir topladım, düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzünde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki şu ikili duran ilmeğimi ters örüyorum. Yani 2 ters ilmek, 2 düz ilmek. Düzlerimiz bakın, bu öndeki ilmek, bir de arkasındaki ajurlu olan ilmeğimiz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var, onu göstereyim. Bakın bu da modelin ilerlemiş hali. Modelimiz böyle devam edecek. Bakın nasıl güzel, şöyle zarif, yumuşacık bir örgü. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bunu da lastiksiz yaptım. Şöyle. Yani şöyle güzel lastiksiz salaş örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ama isterseniz altına da istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Haroşa lastik olarak, bir ters bir düz olarak hepsini yapabilirsiniz. Siz nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde uyarlayabilirsiniz. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, mevsimlik, yazlık her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz kullanışlı ve güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.